Evet dostlarım, sorumuz üniversite sınavı kaldırılabilir mi? Gelin hep birlikte bu memleket meselesine biraz zihin yoralım. Bu konuda bir uğraş verelim. Önce ben size birkaç rakamdan bahsetmek istiyorum. Bu bize perspektif kazandırır bu rakamlar. Değerli dostlar, ülkemizde son yapılan üniversite sınavına 2 milyon 265 bin kişi katıldı. Üniversitelerimizde 850 bin kontenjanımız var. Yani üniversitelerimizde 855 bin öğrenci okutabiliriz. Sınav sonucunda bu kontenjanlara 533 bin üniversite öğrencisini yerleştirdik. 533 bin gencimizi üniversiteli yaptık. Ama dikkat edelim. Üniversitelerimizde 322 bin boş kontenjan kaldı. Bakın bu sonuçlar çok farklı okunabilir. İşte şu kadar öğrenci hukuk kazandı, bu kadar öğrenci tıp kazandı, bu kadar öğrenci mühendislik kazandı. Fakat şöyle de okunabilir. Sonuç olarak bizim 1 milyon 732 bin öğrencimiz, bu sayı çok yüksek. Bu kadar nüfusu olan ülke var. Sonuç olarak 1 milyon 732 bin öğrencimiz üniversite okumak isterken, daha da okumak, kendilerini geliştirmek isterken onları üniversiteye yerleştiremedik. Sonra bir baktık, üniversitede 322 bin sırada boş kalmış. Arkadaşlar, gerçek bizi özgürleştirir. Bunlar gerçekler. Son bir rakam daha verelim. Şu tabloya bakalım değerli dostlar. Şimdi ben her zaman arkadaşlar bu çalışmada son rakamları kullanmaya çalıştım. 2017 rakamlarını. Fakat burada 2015 rakamlarına ulaşabildim. Bu arada YÖK kaynaklarını kullandım. ÖSYM kaynaklarını kullandım ama şunu söyleyeyim. Bu kaynaklardaki bilgiler çok karmaşık. Ve bana biraz taraflı hazırlanmış gibi geldi. Sanki üniversite sistemimizdeki başarısızlığı kapatmak istermiş gibi bir hisse kapıldım. Kaynakları çok iyi bulmadım. Ama rakamlar doğru tabii. Rakamların okunuşlarını farklı okumuşlar. Biz burada rakamları okuyalım. Arkadaşlar, bizim her yıl liselerden 890 bin mezun veriyoruz. Üniversitede ne kadar kontenjan vardı? 855 bin. 890 bin lise mezunu, 855 bin üniversite kontenjanı. Bazı kaynaklarda üniversite kontenjanı 910 bin olarak yazmış ama ben bilerek aşağı aldım. 855 bin kontenjan aldım. Yani neredeyse her lise mezunu üniversitede okutacak kadar yatırım yapmışız. Yani devletimiz her lise mezununu üniversiteye yerleştirecek kadar yatırım yapmış, okul açmış. Sorun ne? Sorunun kaynağı ne? Gelin birlikte düşünelim. Şimdi arkadaşlar bakın, bizim sınava giren, aslında liseden mezun olup sınava giren sayısı 890 bin civarında. Peki bu sayı nasıl oluyor da bir anda hop 2 milyona çıkıyor? Ya belli, orada gözüküyor her şey. Arkadaşlar bakın. Ya önceki yıllarda üniversiteye yerleşememiş zaten 630 bin öğrenci gelmiş, tekrar sınava girmiş. Neredeyse lise mezunu kadar. O yetmemiş, onun yarısı kadar halihazırda üniversite okumuşlar da sınava giriyor. Bir 150 bin kişi kadar da mezun olduktan sonra, yani bitirmiş, tekrar bir program okuyor. Böylece rakam bir anda şişiyor arkadaşlar. Değerli dostlarım, temel problemlere bakalım. Ondan sonra da bir çözüm önerisi geliştireyim. Bakın, ben en temel problem olarak şunu görüyorum arkadaşlar. Bizim insanlarımız, öğrencilerimiz üniversite okumak istiyorlar. Biz onları okutamıyoruz. Okumak isteyen öğrencimiz var, okutamıyoruz. Bunları okutmalıyız. Yıllar önce bir İngiliz bakan gelmişti. Kendisi şöyle dedi. Dedi ki ya siz aslında çok iyisiniz ülke olarak. Çünkü dedi üniversite okumak isteyen bir sürü genciniz var. Milyonlarca genciniz üniversite okumak istiyor. Dedi. Biz İngiltere olarak üniversite okumak isteyen o kadar öğrenci bulamıyoruz dedi. Demek ki biz üniversite okumak isteyen gençlerimize bir problem olarak değil, bir fırsat olarak bakmalıyız. Bu insan kaynağımızı yetiştirmeliyiz. Hem de istedikleri bölümleri okutmalıyız.
Arkadaşlar ben çok önem verdiğim başka bir problem şu. İnanın yapılmış bir sürü anket var. Öğrencilerimiz istemedikleri bölümlerde okuyorlar arkadaşlar. Öğrencilerin belki %70'i, belki %80'i istemedikleri bölümlerde okuyorlar. Onları istedikleri bölümlerde okutmamız gerekiyor. Çünkü onlar yıllarca bu mesleği yapacaklar. İstemedikleri bölümde okuyor. Ondan sonra istemedikleri mesleği yapmak zorunda kalıyor. Tekrar sınava giriyor. Bir döngü oluşuyor. Bir kısır döngüye giriyorlar. Ve dostlarım başka çok önemli bir problem. Kamu sektörünün ihtiyacı olmayan, piyasada iş yapmayan pek çok bölüm var. Ve bunlar hala açık. Ve bu bölümlere para ödeyip büyük bir kaynak israfına yol açıyoruz. Bu bölümleri çok kısa sürede dönüştürmeliyiz. Arkadaşlarım, devlet gerekli yatırım yapmış, öğretim elemanı koymuş, okul var, her şey var. Kontenjan boş kalıyor. Öğrenci yok. Halbuki öğrenci de var. Milyonlarca öğrencimiz üniversite okumak istiyor. Fakat onlar üniversiteye kayıt olamıyorlar. Biz bu iki varlığı dengeye getiremiyoruz. Açık kontenjanlar bir varlık. Üniversite öğrencisi, üniversite okumak isteyen öğrencilerimiz bizim bunlar varlıklarımız. Yani milli kaynağımız öğrencilerimiz, milli kaynağımız okuldaki boş sıralar, bunları sistemde dengeye getiremiyoruz. Ve tabii söylediğim temel problemlere de bakarsak okumak isteyen öğrencilerimizi okutmalıyız. Öğrencilerimizi istedikleri bölümlerde okutmalıyız. İş alanı olan bölümler açmalıyız. Halihazırdaki atıl bölümleri ne yapmalıyız? İş alanı olan bölümler haline getirmeliyiz. Değerli dostlarım, ben çözüm önerilerini dilim döndüğünce kısaca anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar temel çözüm önerimiz bizim üniversite kontenjanını arttırmak. Neymiş? Yapacağımız şey bizim kontenjanı arttır. Yazalım. Üniversite kontenjanını arttıralım. Değerli dostlar, üniversite bölüm kontenjanlarını 3 katına çıkaracağız ve devam mecburiyetine kaldıracağız. Herkes istediği bölüme kayıt olacak. Rüya gibi değil mi? Herkes istediği bölüme kayıt olacak. Arkadaşlar, üniversitede ilim öğrenmek isteyen, meslek öğrenmek isteyen, istediği mesleği öğrenmek isteyen, yıllarca çaba gösterenler, iyi ders çalışanlar üniversiteden mezun olacak. Böylece insanların mesleki kariyeri, mesleki kaderi 3 aylık sınavlarda değil, yıllarca gösterecekleri ders çalışma performansına bağlı olacak. Üniversiteye her giren mezun olamayacak. Ama herkes istediği bölüme gidecek. Öğrencilerin üniversite mezuniyetleri, üniversitede gösterecekleri performansa bağlı olacak. Şimdi de gene öyledir. Fakat bu sefer herkes istediği bölüme kaydediyoruz. Ve bu öğrencinin motivasyonunu olağanüstü arttıracak. Değerli dostlar, doğrusunu söylemek gerekirse burada büyük bir defansla karşılaşabiliriz. Maalesef bazı üniversite öğretim elemanlarımız daha az öğrenciyle uğraşmak için üniversite bölüm kontenjanlarını sürekli azaltmak eğilimindeler. Bu eğilim dekan, rektör gibi bazı üst düzey yöneticilerimize de maalesef mevcut. Diyorlar ki işte kaliteli eğitim için az öğrenci olacak. Ya bunca yıldan beri az öğrenci aldınız da kaliteli eğitim nerede? Özür dilerim. Ben bu gerçeği söylemek zorundayım. Nerede kaliteli eğitim? Hani Türk üniversiteleri neden dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında değil? Neden Türk üniversiteleri dünyanın ilk 500'üne giremiyor madem kalite vardı? Birbirimizi kandırmayalım. Hani nerede patentler? Hani nerede bir sürü eczacılık fakültesi var? Hani nerede ilaçlar, keşfedilmiş Türk ilaçları? Evet. Arkadaşlar bu sadece bir kalite meselesi değildir. Yapılan araştırmalar devam mecburiyeti kaldırıldığında öğrencilerin 1/4'ünün okula devam ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla üniversitelerde bir sıkışıklık olmayacaktır. Bizim yapmamız gereken arkadaşlar üniversite içi sınavlar için kampüslerde büyük amfiler inşa etmemiz gerekir. İnşaat sektörümüz bunu kısa sürede halleder. Bu amfileri yapar. Değerli dostlar, şimdi çözümümüzün ikinci adımına geçelim. Arkadaşlar artık bir sınav olmayacak.
Bunun yerine bir tercih listesi olacak arkadaşlar. Örneğin öğrenci ne okumak istiyor? Mühendislik. Mühendislik olmazsa teknik öğretmenlik okumak istiyor. Tamam. Öğrenci okumak istediği mühendislik bölümlerini en baştan başlayıp, en üstten başlayıp aşağı doğru sırasıyla yazacak. Daha sonra ikinci tercih olan teknik öğretmenlik bölümlerini yazacak. Varsa başka tercihlerini yazacak. Sonra sistem lise not ortalamasına göre çocuğu istediği bölüme yerleştirecek. Lise not ortalamasına göre. Hocam hormonlu notlar. Arkadaşlar öğretmen hormonlu not vermez. Veren öğretmen de gerekli cezaya idari olarak gösterilir kendisine. Zaten eğer biz üniversite sınavını kaldırdığımız zaman pek çok müfettişimiz var özel öğretim kurumlarını denetleyen. Özel öğretim kurumları da azalacağı için bu müfettişlerimiz de bu denetimi yapacaktır. Öğretmen kimseye hormon not vermez. Veren arkadaşlar varsa da, meslektaşlar olursa da bunlar da gerekli zaten idari yaptırımla karşılaşırlar. Zaten bu konu çok önemli kalmayacak bu sistem işlemeye başladıktan sonra arkadaşlar. Öğrenci lise not ortalamasına göre yerleşti. Tamam ama ilk yerleştirme bu. İlk yerleştirme bittikten sonra mutlaka üniversite açık kontenjanlar olacak. Çünkü herkes istediği bölüme ilk anda yerleşemeyecek. O zaman bir ikinci ek yerleştirme yapacağız arkadaşlar. Öğrenciler gene en çok okumak istedikleri bölümlere yerleştirmek için en yukarıda en çok okumak istedikleri bölümlere yazıp aşağı doğru ikinci bir tercih listesi yapacaklar. Ve böylece ikinci tercihlerine yerleşecekler. Dikkat edelim, bu ikinci yerleştirme tercih formunda bir alan olacak. Aday bu alanı işaretleyip işaretlememekte serbest olacak. Eğer aday bu alanı işaretlerse bunun anlamı şudur. Ey sistem diyecek öğrenci, beni istediğim meslek tercihine göre ve eğitim durumuma göre beni bir yüksek öğretim programına yerleştir diyecek. Böylece bütün öğrenciler, istekli olan, okumak isteyen bütün öğrenciler üniversitede bir bölüme yerleşecek. Çünkü diyecek ki onu artık robota emir verecek. Diyecek ki beni, yazılıma emir verecek. Beni kendi eğitim durumuma göre, mesleki isteğime göre beni bir boş kontenjana yerleştir diyecek. Ve böylece sistem bu boş kontenjanı, bu öğrenciyi yerleştirecek. Böylece üniversitede boş kontenjan kalmayacak. Üniversite okumak isteyen herkes de istediği bölümde okumuş olacak. Değerli dostlar, acilen bir üniversite reformu yapmalıyız. Çünkü aslında lise mezunu olan herkesin üniversiteye gitmesini lise mezunu olan herkesin üniversiteye gitmesini sağlayacak kadar yatırım yapmış devletimiz bizim. Ancak bizim hatalarımız sebebiyle 300 bin kontenjan her yıl boş kalıyor. Boş kalan kontenjanlar yüzünden de okuyamayan öğrenciler seneye tekrar sınava giriyor. Bu da sınava girecek aday sayısını arttırıyor. Arkadaşlar bu büyük bir çelişki. Herkesin üniversiteye gitmesini sağlayacak yatırım yapmışız. Ancak insanların istediği, kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu, piyasada iş yapan bölümleri açmadığımız için başka bölümler açmışız. Tercih edilmeyen bölümler açmışız. Açtığımız ama tercih edilmeyen bölümlerde öğretim elemanlarımızı körleştiriyoruz. Onların da öğrencisi çok az. Ya hiç yok ya tek bölüme Ya bir bölüme bu yıl 2017 yılında bazı bölümlere tek bir öğrenci kaydoldu. Öğretim elemanına da yazık. Öğretim elemanını köreltiyoruz. Tek bir öğrenci kaydolmuş. Bu durumda bütün idari kadroların, bütün öğretim elemanı kadroların maaşları ödeniyor. Okul ısıtılıyor, soğutuluyor. Bomboş binalar duruyor, laboratuvarlar. Tabii bunu rektörlük bunları değerlendirmeye çalışıyor. Rektörlükler bunları. Ama bu taşıma süre değirmen dönmez. Açtığımız ama tercih edilmeyen bölümlerde pek çok masraf yapıyoruz. Boşuna gidiyor bu masraflar. Bu yüzden bizim kamu kaynaklarımız da boşa gidiyor. Kısa zamanda tercih edilmeyen bölümleri kapatıp öğrencilerin, piyasanın ve kamu sektörünün ihtiyaç olduğu yeni bölümleri açacağız. Öğretim elemanlarımız yeni bölümlerine kısa sürede adapte olacaklardır. O yönden biz güçlüyüz. Öğretim elemanlarımız bu konuda adaptasyon olacaklardır. Arkadaşlar, üniversite eğitimi esnasında değerli dostlarım şöyle bir geliştirme yapmamızın yararı olacaktır. Bunu birkaç tane yapan, bu bahsedeceğim şeyi, biraz sonra bahsedeceğim şeyi yapan birkaç tane değerli dostlar üniversitemiz var halihazırda ama bunu bütün üniversitelerimize yaymamız lazım.
Üniversitenin arkadaşlar diyelim ki mühendislik fakültesini kazandı bir kişi. İlk yıl ortak ders ağırlıklı olacak. Öğrenciler kalıcı bölümlerini 2. sınıfta seçecekler. Yani ilk olarak üniversiteyi kazandı. 1. sınıfta makine mühendisi olarak girdi ama çocuk asıl kalıcı mesleğini 2. sınıfta seçecek. Örnek makine mühendisi olarak girip endüstri mühendisi olarak mezun olacak. Devam ediyorum, bitmedi. Arkadaşlar lisans derslerini 3 yılda bitireceğiz. Lisans dersleri bitecek ama 3 yılda kimseyi mezun etmeyeceğiz. 4. yılda tüm öğrencileri tezsiz yüksek lisans programına kabul edilmiş sayacağız. Aynı kendi sıralarında, aynı kendi sınıflarında bütün öğrencileri yüksek lisans derslerini verip bütün öğrencilerimizi yüksek lisans mezunu olarak mezun edeceğiz. Yani üniversiteye giren yüksek lisans mezunu olarak mezun olacak. 4 yıllık lisans programlarına girenler üniversite bitip mezun olurken yüksek lisans sahibi olarak mezun olacaklar. Üniversitenin 4. yılı yüksek lisans yılı olacak. Tekrar ediyorum, bütün öğrenciler üniversite mezun olurken yüksek lisansını yapmış olarak mezun olacaklar. Peki akademisyen olmak isteyen ne olacak? Akademisyen olmak isteyenler mezuniyetten sonra sadece 1 yıl tez yazacaklar. 1 yıl. Tezlerini başarılı olarak yazdılarsa, tezlerini tez jürisine doğru olarak savunurlarsa tezli yüksek lisans mezun olup onlar akademisyenliğe geçecekler. Onlara 1 yıl yetecek. Çünkü nasıl olsa yüksek lisans derslerini son sınıfta almışlardı. Diğer arkadaşlar mezun oldu, sektöre dağıldılar, endüstriye dağıldılar, çalışıyorlar. Bu arkadaşlar akademisyen olduğu için 1 yıl tez yazıyorlar ve tezli yüksek lisans sahibi oluyorlar bunlar. Böylece bir baktık ALES sınavına gerek yok. Tabii ki şimdi bir ALES sınavı diye bir sınavımız var. Bu sınava girmek isteyen üniversite öğrencileri pek çok işte kontenjan var mı yok mu sorunlar var. ALES sınavına gerek kalmayacak. Yüksek lisans tezini verenlerden isteyenler de ilgili okullarında isterlerse onlar artık doktora sınavına girecekler. Çünkü doktora yapmak isteyen sayısı sınırlıdır. Bunlar kendi okullarının yaptıkları sınavda, bölümün yaptığı sınavda, merkezi sınav değil, hangi bölümde yapmak istiyorsan orada sınava katılacaksın. Şimdi bu ne faydası var? Böylece hem öğrencilerimiz tamamını yüksek lisans mezunu olarak mezun edeceğiz. Yani yüksek mühendis olacak, uzman öğretmen olarak mezun olacak. Hem de lisans mezunu olan öğrencilerin içine düştükleri yüksek lisans yapma koşuşturması bitecek. Kursa yazıldım, yazılmadın, sınava katıldım, katılmadın, şu kadar puan aldım, kontenjan var, şu bölümde var, şu bölümde yok. Bu koşuşturma bitecek. Arkadaşlar bu bahsettiklerimiz hepsi üniversitenin içinden kaynaklanması gereken, üniversitenin desteğiyle yapılacak bir üniversite reformudur. Bu reform kaynakların boşa gitmesini engelleyecektir. Bu reformu yapabilecek rektörlerimiz, dekanlarımız vardır. Bunlar göreve devam edecekler. Bu reformları yapmak istemeyenler de onlar yerine başka kişiler görev alıp bu reformları yapmak isteyenler görev alıp bu reformları yapmalıdır. Arkadaşlar biz bu konuşmayı, bu dersi milli kaynağımız olan öğrencilerimizin istediği bölümde okumalarını sağlamak için yazdık. Yani bizim derdimiz öğrencilerimiz istedikleri bölümlerde okusunlar. Bu çok önemli arkadaşlar. Öğrencimiz istediği bölümde okusun. Sebebi bu yazmamızın. Yine kamumuzda arkadaşlar çok büyük bir kaynak israfı var. Kaynak israfını engelleme amaçlı yazdık. Arkadaşlar bakın, öğrenciler için de kaynak israfı var, kamunun da. Ne diyorsunuz? Şunu diyorum. 8.000 mühendislik kontenjanı 2017 yılında boş kaldı. 8.000 mühendislik kontenjanı boş kaldı. Yani üniversitelerde 8.000 tane mühendislik sırası boş. Ama dışarıda 100.000 kişi mühendis olmak istiyor. Bilgisayar ve öğretim teknoloji öğretmenliği bölümünde 2300 kontenjan boş. Arkadaşlar liseden 890.000 kişi mezun veriyoruz yılda. Yılda liselerden 890.000 kişi mezun veriyoruz. 850.000'den fazla üniversite kontenjanımız var. Sistemi dengeye getiremiyoruz. Sistem dengeye gelmek yerine her yıl 300.000 kontenjan açık kalıyor. Her yıl üniversite okumak isteyen 1,5 milyon öğrenci üniversiteye yerleşemiyor, açıkta kalıyor. Bu çözmemiz gereken, çözebileceğimiz bir problem.
Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu üniversite reformunda sadece tıp fakültesi için ayrı bir başlık açacağım. Bu üniversite, bu hazırladığımız reform taslağı tıp fakültesini kapsamıyor. Tıp fakültesinin ayrı bir, çünkü tıp eğitimi farklı bir eğitim. Tıp için ayrı bir hazırlık yapalım. Onları size sunalım. Ama tıp dışındaki diğer bütün bölümleri bu reformun yoluyla çözebileceğini düşünüyorum. Bu reformu da tartışmaya değer buluyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Saygılar, sevgiler, iyi günler.